Microsoft Magentic UI adındaki deneysel bilmem nesini tanıttı. Artık hiçbir şey düşünmenize gerek yok. Bisiklet mi alacaksın kardeşim? Yazıyorsun, o senin için buluyor diyor. Sen dinliyorsun bunu. Diyorsun ki yapay zeka evet dünyayı ele geçirecek. İşte yani. Şu anda ele geçiriyor dünyayı. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Microsoft'un Magentic UI adındaki deneysel olarak üzerinde çalışılan aslında bir Ar-Ge projesi bu. İnsan merkezli web ajanına göz atacağız. Neye benziyor? Gerçekten böyle bir şeye ihtiyacımız var mı? Zaten başta da söylediğim gibi deneysel bir alet bu. Bakalım neye benziyor? Ben de sizle beraber ilk defa deneyeceğim. Magentic UI open source bir alet bu arada. Onu söyleyeyim. Şurada kurulum adımları var. Ben kurdum. Direkt çalıştı. Bu arada son zamanlarda nereye baksak bu Playwright adındaki şöyle hatta şeyi görüyoruz aslında test aracını. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Çünkü bu her şeyin altından çıkıyor. Sebebi de şu. Biz eğer tarayıcıyla etkileşime geçmek istiyorsak bir insan gibi bu tarz bir aleti kullanmamız lazım. Sanırım Playwright bayağı bir bu manada iyi bir konumda ki herkes bunu kullanıyor. Şey de bunu kullanıyor. Magentic UI. Dediğim gibi buradan çok hızlı bir şekilde eğer bilgisayarınızda Python varsa kurabiliyorsunuz. Ben kurdum. Command line'dan çalıştırıyorsunuz Magentic UI şeklinde. Eğer Docker olmadan çalıştırmak istiyorsanız şöyle bir komut çalıştırdığınızda Docker olmadan da çalıştırabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Çünkü ben Docker'lı çalıştıramadım. Hata aldım. Burada çeşitli konulardan bahsediyor. Autogen adında, şunu da tıklayayım. Belki ilerleyen zamanlarda ne olduğunu tamamen anlayabilirsem. Microsoft'un bu ajanları yönetmekle ilgili framework'ü varmış Agentic UI adında. Agentic AI adında. Her şeye UI diyorum. Dolayısıyla bunu da belki incelemek anlamlı olacaktır. Tabii şimdi öyle bir noktaya geldik ki işte Python öğrenmen lazım bir miktar. Bir miktar işin ilmini anlamak lazım. Çok da böyle bilgisayarıma kurayım, deneme yanılmayla öğreneyim şeyler değil bunlar. Bu kadar efor harcanır mı? Birazcık harcamak gerekiyor sanırım. Şeyden kaçış yok. Ajan olayından öyle anlıyorum ben. Dolayısıyla İlerleyen günlerde bu otojen meselesini de ele alacağız diye tahmin ediyorum. Bunun yanında burada bir tane daha bir mekanizma vardı. Ona da bakalım. Unuttum şimdi adını. Model daha doğrusu şu. Fara adındaki model de Microsoft'un bir insan gibi bilgisayarı kullanabilecek bir model bu aslında. Dolayısıyla bizim işte o promptlarımızdan ilgili çıkarımlar yapıp oraya tıklanacak, buraya tıklanacak gibi şeylerin kararını anladığım kadarıyla söylüyorum. Ve veren model bu model. Başka da burada önemli bir şey yok. Zaten dediğim gibi meraklısı bakabilir. Yani şimdi şöyle çok da kelimelerimi düzgün seçip videoyu uzatmamak istiyorum. Bu yapay zeka dünyası öyle bir dünya ki ya Magentic UI'yi deneyeceksin, bırakacaksın ne olduğunu anlayıp ya da burada detayına inmek istediğinde bayağı bir efor ve zaman harcayıp işin derinlerine ineceksin ki iş çok derin. Onu da size söyleyeyim. Ben Magentic UI'yi çalıştırdım. Şöyle bir arayüzü var. Bu arada meraklısı için bu arayüz React'te yazılmış. Yani her zaman React karşıma çıkıyor. Vue tarafına açıkçası bir miktar üzülmüyor değilim. Çünkü React'ta muhtemelen her şey hazır olduğu için İnsanlar frontend'le çok uğraşmadan direkt basıp geçiyorlar. O yüzden React seçiliyor. Böyle bir ekran karşılıyor bizi. İşte burada MCP serverlarımız var. İstersek MCP server tanımlayıp kullandırtabiliyoruz bu arkadaşa. İşte kaydedilmiş planlarımız var diyoruz. Sağ tarafta ayarlar var. Burada bayağı bir ayar var bu arada. Şurada Advanced Settings'in içerisinde bir JSON var. Da söyleyeyim size unutmadan. Şurada Headless Browser'ı default true geliyor. Yani bu şu demek. Arka planda tarayıcıdaki işte gezinmedir, etkileşime geçmedir yapılıyor. Siz hiçbir şey görmüyorsunuz. Ben bunu false yaptım. Çünkü bir tarayıcı açılıyor. Onun içinde siz takip edebiliyorsunuz neler yapılıyor diye. O yüzden bunu false yaptım şimdilik. Bu aletin güzel taraflarından bir tanesi şu. Advanced moda geçtiğinizde yapılacak şeyleri ne derler? İlgili LLM'leri siz seçebiliyorsunuz. Ve burada ollama da var. Dolayısıyla kendi bilgisayarınızda yüklü olan yerel LLM'leri kullanabiliyorsunuz. Bu da bence gayet güzel bir seçenek. Şöyle OpenAI'yi seçelim. Ben OpenAI key'imi girdim. Dolayısıyla OpenAI kullanacak. Burada başka neden? Şu Advanced kapatalım hatta. General dedik. Bunlara şimdilik çok fazla girmeyeceğiz. Kapattık bunu işte. Bu alet ne yapıyor? Bu kadar konuştum da ondan biraz bahsedelim şimdi. New Session diyoruz ve diyelim ki dediğim gibi bu aslında bizim yerimize gidip internetten bir şey satın alabilen, bir rezervasyon yapabilen, hatta demolarında gördüğüm şey de yapabiliyor sanırım. Bir plan kaydediyorsunuz. İşte belirli zaman aralıklarında gidip onu tekrar çalıştırıyor. Yani bir görevleri zamanlayabiliyorsunuz diye anladım. Dediğim gibi bunları görmek lazım. Şimdi buraya mesela şey yazalım. Bir yol bisikleti almak istiyorum. 20.000 TL bütçem var. Hatta 20.000 TL civarında diyelim. Civarında bütçem var. Bana fiyat performans alabileceğim 5 tane
bisiklet bul diyelim. Bakalım becerebilecek mi? Başka buraya ne yazmak gerekiyor? Bir şey yazmayalım ya. Çalıştıralım. Şimdi bizim için bir plan çıkartacak. Zaten buradaki olay şu bu arada. Normalde biliyorsunuz yapay zeka bir şeyler yapıyor ama bize çok fazla soru sormuyor. Buradaki bu konseptin amaçlarından bir tanesi de şu. Yapay zeka insanla beraber adım adım bir sonuca ulaşmaya çalışıyor. Öyle söyleyeyim. 20.000 TL civarında fiyat performans açısından bak fiyat slash performans yazdı. Hoşuma gidiyor böyle nüanslar. Açısından iyi 5 yol bisikleti bul. Popüler bisiklet satış sitelerinde sahibinden.com, Decat bak. Tamam. Beraber listele. Buraya istersek add step deyip yeni adımlar ekleyebiliyoruz. Şimdilik bir şey eklemeyelim. Şunu remove diyeyim. Tamam. Kabul ediyorum planı kardeşim. Çalış benim için bakalım ne yapabiliyorsun. Şimdi bir tane tarayıcı kaldıracak. Daha doğrusu Chrome'u şey yapacak muhtemelen. Aynen. Şunu şöyle yapalım. Hatta şunu biraz şöyle küçültelim. Bunu da şöyle yapalım. Gitti sahibinden koma. Aracınızı kontrol ediyoruz. Şimdi tabii şöyle bir dönüşümün içindeyiz. Sahibinden komun bu tip araçlar için yeni şeyler düşünüyor olması lazım. Aynı şekilde Decathlon'un, hepsi buradanın artık kimse o. Ne diyor? Yeni sekme açıyorum. Tamam aç kardeşim. Bak bana soruyor sürekli yapacağı şeyleri. Gitti. Trendyol'u açtı. Hiç alakasız bir şey. URL'i görüyorsunuz. Yol bisikleti. Zaten deneysel bir alet bu. Bulabilecek mi bakalım. Trendyol'u açtı. Bike Outdoor diye site varmış, yol bisikleti ve şu ana kadar hiç bisiklet resmi dahi göremedik. Bisiklet kategorisinin ana başlığının altında yol bisikletlerini bulmak için bisiklet menüsüne tıklıyorum. Bakın gidiyor şimdi bu kardeşim. Bisiklet menüsüne tıkladı mı? Tıkladı herhalde. I clicked bisiklet dedi. Tamam. Bak görüyor musun hareketi? İnsan. Güzel. Şimdi fiyata göre nasıl bunu şey yapacak bakalım. Becerebilecek mi o işi? Yani şöyle söyleyeyim. Böyle bir şeyi bir insan niye kullanır emin değilim. Ama bunlar şu anda bu işlerin bebek adımları. O yüzden bir tarihe aslında bir taraftan da şahitlik ediyoruz. Yani birçok deneyimimiz sil baştan yenilenecek gibi AI ile beraber. Bu yenilenme bu şekilde olmayabilir ama bir şeyler değişecek yani. Onu şimdiden insanlar uğraştığı için görebiliyoruz. Biz de ucundan kıyısından anlamaya çalışıyoruz hikayeyi. Bakın. Herif bisikletleri buldu. Ne yapıyor şimdi? Yol bisikletine ulaşmak için yol bisikletleri başlığına tıklıyorum. Böylece elektrikli olmayan yol bisikletleri listelenebilir. Ya şöyle söyleyeyim ben Google'a zaten yol bisikleti yazsaydım alışveriş sekmesine gidip zart diye bu işi halledebilirdim. Şimdi yapıyor bu. Yapsın bakalım. Magentic UI. Bu arada isimlendirmeler falan çok iyi ya. Adamlar iyi yapıyor bu işi. Hala yardırıyor kardeşim. Tabi burada şunu da unutmayalım. Şu anda OpenAI çatır çatır parasını alıyor. Yani sezgisel olarak bu ücretsizmiş gibi bir şey sunsa da bu pahalı da bir. O da çok enteresan. İşin o kısmı da çok garip. Çünkü biz alıştık internette her şeyi bedava yapmaya. Yapay zeka dünyası tam olarak öyle değil. Bir sürü şeye para veriyorsunuz. Bak kaydırıyor aşağıya doğru. Ben kaydırmıyorum. Yazıyor zaten. Aşağı kaydırıyorum. Abi çok iyi. Bu arada buraya kadar olan işte playwright meselesi bu yüzden önemli. Onu bir şey yapalım. Bence bir bakayım ona da onu bir konuşalım bir videoda. İlk fırsatta hatta onu bir anlayıp anlatmaya çalışayım. Prompt'tan şeye dönüyorsun. Playwright'taki aksiyonları ürettiriyorsun. Sonrasında sayfayı tekrar artık oradaki bilgileri nasıl okuyor, nasıl. Gerçi Playwright aslında bizim Selenium vardı. O kafada bir şeydir muhtemelen. Yani Xpath'lerle beraber HTML'in içinde query'ler yapabiliyorsun. Onun tekstini, içindeki bilgisini okuyabiliyorsun falan. Oradan da alıp tekrar bu tarafa dönüyor gibi bir düzen var muhtemelen. Tekrar Decathlon'a geçti bu arada. Bildiğin bir şey yapıyor ama yani. Yol bisikleti diye arattı. Bak hiçbir şey çıkmadı Decathlon'da. O da enteresan. Bak herif yazıyor aslında. Yol bisikleti kategorisinde yalnızca elektrikli modeller zar sor. Decathlon'da yol bisikletlerini 20.000 TL civarı olana göndermek için sayfa aşağı doğru kaydırıyorum. Kaydırıyor aşağıya doğru. Buna ben güveneceğim de uçak bileti aldıracağım da nasıl olacak bilmiyorum. Ama Decathlon'un mesela MCPC olsaydı, Trendyol'un bir MCPC olsaydı, belki de var bu arada bilmiyorum. Değil mi? Zart diye şu işler bitmişti yani. MCP üzerinden şey çalıştırıp iş yine Surge'e, dataya geliyor ya. Düşünüyorum sesli.
Evet yani cebelleşiyor garibim. Tabii şimdi tüm interneti dönüştürmek dediğin zaman MCP falan da kesmez. Çünkü milyonlarca web sitesi var, normal düz web sitesi var. Ama büyük markaların bu işin standartı neyse o tarafa bir yatırım yapmaları gerekecek diye düşünüyorum. Sesli düşünüyorum. Böyle garip bir video oldu. Bu arada kanala abone olup yorumları beğenmeyi, videoları beğenmeyi eksik etmeyelim. Özellikle yorumları beğenmek yorumları diyorum ya. Videoları beğenmek çok kıymetliymiş. Dolayısıyla rica ediyorum videoları beğenelim. Yorumlarda buluşup konular hakkında görüşlerimizi bildirelim, öğrenmeye çalışalım daha fazla şeyi. Çünkü inanılmaz bilgili insanlar var gördüğüm kadarıyla. Biz ucundan kıyısından biraz bakmaya çalışıyoruz hikayelere. Her şeyi takip etmek çok zor. Hatta Karpati'ydi sanırım bir tweet attı. Yani canımız çıkıyor kardeşim, bu takip edilecek bir şey olmaktan çıktı yani. Ve başta da söylediğim gibi biraz derinlemesine öğrenmek istediğinizde çok fazla şey öğrenmeniz gerekiyor. Bu işin giriş şeyi çok zor. Giriş baremi çok yüksek bir konu AI konusu. Biz ancak araçları kullanan taraftayız şimdilik, bakalım. Yalnız çok sıkıldım ya, onu söyleyeyim. Durduracağım şey de ya da buradan sonrasını keserim. Ya aslında şimdi yapay zekayı mı eleştirmek lazım? Herif gitti Decathlon'a yol bisikleti yazdı. Bir şey gelmedi yani. Bu Decathlon'un problemi. Yapay zeka ne yapsın buna? 400 piksel kaydırıyor. Neyse bu kaydırsın, devam etsin kaydırmaya. Bu arada dediğim gibi arkada para gidiyor. Sular gidiyor aslında, öyle söyleyeyim size. Yani çok deneysel kardeşim bu ya. Bize bu deneysellik ne bileyim. Bunu demek lokalde ollamalan falan denesek var ya. Daha doğrusu ollamanın desteklediği modellerle, bizim bilgisayarımızın desteklediği modellerle. Ya bu iş muhtemelen küçük modellere dönecek, yani bundan kaçış yok. Yani spesifik olarak eğitilmiş modellerle çözülecek bu iş. Böyle verimsiz bir şey olamaz yani, fiyat performans olarak. Alışık değil insanlık. Bu zaten sahibinden.com'un muhteşem şeyleri, bariyerleri. Tümünü reddet. Tıklamış. Burada tümünü reddet. Trend yolda. Tab 1'e geçtim diyor. Burada dediğim gibi sürekli siz görüyorsunuz yaptığı şeyleri. Yani kapalı bir kutu gibi değil. Size şunu yaptım, buna tıkladım, kaydırdım aşağı. Şu sekmeye geçtim, bu sekmeye geçtim. Her şeyi söylüyor. Şey de çok ilginç. Şimdi muhtemelen bununla bayağı bir akademik insanlar falan uğraşıyordur böyle projelerle falan. İşte yaptık falan diye çok mutlu oluyorlardır. Trabzon'dan bir tane birisi çıkmış, gömüyor bunu. Çok çok ürkütücü ya. Benim şeyimi bekliyormuş, input'umu bekliyormuş. Lütfen sahibinden kullanmak, devam düğmesine tıklayarak doğrulama işlemini... Bak güzel hareket ha. Bak güzel hareket ha. Gerçek kişiyim kardeşim. Tekrar dene. Gerçek kişiyim. Yenileyelim bu dipten. Çok şeyin değişmesi gerekecek internette. Öyle söyleyeyim. Verify edemiyor. Söyleyelim. Gerçek insan olduğumu kabul etmiyor. Sahibinden. Tamam, yeni bir plana ihtiyacı varmış kardeşimin. Alternatif bir plan ile farklı. Ya neyse kardeşim ya. Tamam, istemiyorum ya. Vazgeçtim. Hepsi önemli. Bisikletçi yaygın kullanan. Şimdi şu oldu. Planı beceremedi. Tamam dur, new session diyelim ya. Başka bir şey deneyelim. Sen yani ne yapabilir ki bu? Trabzon'da yemek yenilecek 5 lokantayı bul. Trabzon'da güzel yemek yenilecek 5 lokantayı bul. Ne bileyim yani. Trabzon'da güzel yemek yenilecek 5 popüler bilmem zarsut. Herif şey yaptı. Benim promptumu, planı kabul etmiş. Tamam. En iyi 5 lokantayı bul. Bakalım nasıl bulacak. Açtı yine Chrome'u. DuckDuckGo'ya gitti. Bildiğin search yapıyor. Trabzon en iyi restoranlar. Trabzon'daki en iyi Google yorumları ve restoran. Bak Google yorumları diyor. DuckDuckGo'ya gitti. Değil mi? Enteresan. Şimdi gelip TripAdvisor'a tıklayacak herhalde. Access blocked. Evet yani şeyin değişiyor olması lazım. Şimdi bu Chromium'dan giderken user agent'tır bilmem nedir. Oralardan bunun bir bot olduğunu anlıyor herif. Yani düşünelim. Yani mantıklayan adam kendini korumak zorunda. Yani buradan saldırabilirsin herifin şeyine. Augusto diye bir yer. Normal düz blok muhtemelen. Dolayısıyla herhangi bir koruması yok. Ya dediğim gibi bunları alıp günlük hayatta kullanmamız söz konusu değil. Deneysel bir alet. Biz de anlamaya çalışıyoruz yani. Şimdi çıkıp bir şey diyebilir. Ya kardeşim ne anlatıyorsun? Bu nasıl video diyebilir doğal olarak. İşte gitti 20 dakikam 15 dakikam diyebilir, evet katılıyorum ama görmek lazım. Yani sadece videolardan bakıyorsun mesela, hep söylediğim şey. Videolardan bakıyorsun,
Abi çalışıyor alet. Muhteşem. Her şey böyle. Satın alacağın tema da böyle. İşte böyle araçlar içinde çekilen videolar böyle ki çalışıyordur gerçekten ama gerçek hayat öyle değil. Aha, gerçek hayat öyle değil yani. Bunu denemek lazım. Bunu diyelim ki bir YouTuber anlatıyor bir haber olarak. İşte Microsoft Magentic UI adındaki deneysel bilmem nesini tanıttı. Artık hiçbir şey düşünmenize gerek yok. Bisiklet mi alacaksın kardeşim? Yazıyorsun, o senin için buluyor diyor. Sen de dinliyorsun bunu. Oradaki videolar da paylaşıyor diyelim adam. Sen de diyorsun ki yapay zeka evet dünyayı ele geçirecek. İşte yani. Şu anda ele geçiriyor dünyayı. Bunu deneyimlememiz lazım ki üzerine konuşabilelim, düşünebilelim. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Neydi Google'ın şeyi? Unuttum adını ya. Anti-gravity çıktı. Öyle muhteşem, böyle muhteşem. Muhteşemdir bu arada da ama yazıyorum olmuyor yani. Gerçek dünya öyle olmuyor. Neyse, çok sıkıldım ya. Sıkıldım yani gerçekten. Diyelim ki ben normal insanım. Bisiklet alacağım, tamam mı? Geliyorum. Yol bisikleti, enter. Alışveriş. Bunu yapacaktı yani. Ha. Bu aracın rakibi bu mesela. Bu açıdan bakınca. Dolayısıyla uzun lafın kısası, emekleme aşamasında olan bir repo'yu inceledik Magentic UI adında. Kafa çok güzel bu arada, bir şey söylemiyorum. Her şeyi adım adım sana soruyor. Yerine göre sen müdahale ediyorsun. Görevleri yapmaya çalışıyor ama birazcık emekleme aşamasında dediğim gibi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çünkü deneysel bir uygulamaydı. Deneysel de bir video oldu benim açımdan böyle bakınca. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.